ve para efendisini seçer. Parayı para yapan şey insandır. 4 litre pırıl şu kadardı, şimdi bu kadar. Araba daha iyi bir araba, daha da iyi bir araba. Şimdi şunu fark ediyorum. Birinin bana sen direktörlük yapabilirsin veya yapamazsın demesi var ya, ben de yaprak fırlatmaz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün en büyük derdimizi konuşacağız. Para. Parayı konuşacağız. Paraya ne atfettiğimizi, insanlık tarihinde bizler için, insanlar için ne mana ifade ettiğini, bütün böyle felsefi tabanıyla beraber ele almaya çalışacağız. Aslında çok göz ardı edilen, finansal okuryazarlık dersleri de bizim memleketimize doğru düz verilmediği için çok da önemsenmeyen, üzerinde durulmayan konulardan bir tanesi. Temel soruyla başlıyor. Para nedir? İnsan olarak biz düşündüğümüzde para nedir diye bize sorulduğunda bizim için ne mana ifade ediyor? Bunu anlayarak başlayacağız. Ve ben burada izleyicilerimize şunu sormak istiyorum mesela. Para sizin için ne ifade ediyor? Burada bazı notlar var. Temel insanların verdiği en klasik cevaplar. Güvenlik, özgürlük, güç, mutluluk. Mesela beyefendi sizin için ne ifade ediyor? Para benim için vakit satın almak. Zaman. Sizin için? Hepsi. Daha güzel. Güzel. En garanti cevap. Mesela benim için aslında bir huzuru da temsil ediyor oluyor. Parayla ilgili bir kaygın yoksa huzur içerisinde yaşama durumun olabilir. Tabii işin içine sağlık vesaire problemleri girmiyorsa. Peki Atilla, burada sana sorduğum noktada para nedir diye böyle klasik iktisadi cevaptan ziyade felsefi tabanda baktığımızda senin için ne anlam ifade ediyor? Para özünde üstünde mütabakat sağlanmış bir muhasebe kaydıdır aslında. İnsanların gerçekten paranın ne olduğunu anlayabilmesi için muhasebe kaydından kastımızın da ne olduğunu anlatalım hemen. Bunu anlamaları gerekiyor. Hı hı. Bir tarafa yükümlülük, bir tarafa da alacak hakkı veren işlemleri biz, yani muhasebe kayıtlarını bu perspektifte atıyoruz. Yani ben bu kalemi para kabul edersem, buradaki izleyicilerimiz de para kabul ederse biz bu bununla kalem, alışveriş yapabiliriz. bu kalem buna sahip olana alacak hakkı verir. Buna sahip olmak isteyene de bir borç verir aslında. Paranın böyle yoktan var edilmediğini anlamamız gerekiyor. Paranın her üretilmesi demek bir tarafa, ki bu taraflar genelde sistem yoluyla haberi olmaz bu borçların altına borcun altına girdiğinden. Hı hı. Paranın özünde bir tarafa alacak, bir tarafa da borç yükleyen bir muhasebe kaydı olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bir mübadele aracıdır, değer saklama aracıdır. Bunlar literatür tanımları. Ama özünde üretilen her paradan bir borç doğduğunu anlayabilirsek o zaman bunun nasıl bir mekanizma ile işlediğini anlayabiliriz. Ama burada aklıma şu geliyor mesela benim. Eskiden para dediğin değil mi bir metal. Hı hı. Yani altın, gümüş vesaire. Hatta bunların çeşitli kombinasyonu. Ve bunların kendi temel bir iç değeri vardı. Ham madde olarak bir iç değeri vardı. Yani sen onunla başka bir takı malzemesi yapabilirsin, başka bir noktada kullanabilirsin vesaire. Şu an bir kağıt parçası ve bize bu noktada aslında ne kadar sağlıklı bir sistem olup olmadığını da sorgulama hakkı vermiyor mu? Hani yarın bir gün bir devlet batsa o kağıt paranın bir manası kalıyor mu? de kalmıyor. Üzerinde mütabakat sağlanmış dememizin sebebi o. Yani mutlaka buna bir güven duyulması gerekiyor. Şimdi bir şeye para diyebilmemiz için belli başlı literatür tanımında geçen bazı özellikler var. Nedir bunlar? Bölünebilir olması, üzerine mütabakat sağlanması, bir güven veriyor olması, taklit edilememesi, taşınabiliyor olması vesaire vesaire gibi özellikler var. Şimdi paranın bu özellikleri sağlıyor olması aslında bugünkü kağıt para dediğimiz, ki ortada kağıt para da çok kalmadı aslında. Neredeyse tamamen dijitale geçtik veya o sürecin sonuna çok yaklaştık diyebiliriz. Ortadaki mesele güven zaten. Bugün işte Türk lirasına da ABD dolarına da işte sterline de güveniyor olmamızın sebebi arkasında durduğunu iddia eden devletlere dair duyulan güvendir. Bunun en güzel örneği de şudur. Paranın değer kaybettiği olaylara bak. Çok hızlı, ani değer kaybettiği olaylara. Genelde o ülkeyle, o ülkenin devamlılığını etkileyecek siyasi veya işte askeri vesaire olayların cereyan etmesiyle ortaya çıkıyor. Demek ki diyorsun ki çok rahat okunabilir. Bu okuma çok rahat yapılabilir. Arkasındaki güce ve bu gücün devamlılığına dair doğan her türlü şüphe paranın da değerini, yani ona duyulan güveni ortadan çok hızlı kaldırabiliyor veya sarsabiliyor. Mesele güven aslında, yani kağıtla konunun hiçbir alakası yok. Ama bak bugün bir manası kaldı mı diye de düşünüyorum. Mesela evinizde bir musluk bozuldu, bir usta çağırdı. Usta istedi 3.000 lira mesela, tamam mı? Hı hı. 3.000 lirayı böyle nakit olarak düşündüğünüzde şu an böyle bir para yani. Evet. Tamam mı? Şimdi ben sürekli böyle bir parayla gezemiyorum. Dolayısıyla usta diyor ki abi IBAN atıyorum bana gönder bunu falan. Şimdi o zaman aslında o kağıdın da bir manası kaldı. Aslında psikolojik olarak hatta teorik olarak hatta pratik olarak biz dijital paraya da geçmişiz gibi bir tablo var. Büyük oranda süreç tamamlandı diyebiliriz. Şimdi bunun belli başlı yöntemleri var. En yüksek banknotu satın alma gücünü düşürerek yapabilirsin bunu. İşte enflasyonun altında banknot yenilemeyle. Baktığın zaman insanlar onun taşıma yükünden kurtulmak istediği için bu yönteme geçebiliyor. Zaten sistemin içine çekilme kezi bütün ekonomik oyuncuları sistemin içine çekme çabasıdır bu. Bu bilinçli yapılan bir şey. Hani artısı eksisi ayrı bir tartışma konusu. Doğru, kağıt tarafının da bir şey yok. Zaten hiçbir anlamı da yoktu. Ben bir kağıdın üstüne 200 yazdığım zaman bir anlamı olmuyor da Merkez Bankası yazdığı zaman niye anlamı oluyor?
Aradaki mesele tamamen otorite ve otoriteye duyulan güven aslında. Bu iş şimdi dijital paralara çevrilecek. Çok büyük oranda tamamlandı zaten süreç. Hani dolaşımdaki piyasada gerçekleşen işlemlerin yüzde kaçı şeyle gerçek. Kanunen yasak zaten. Ticari işlemlerin işte 8-10 bin liradan yukarısını zaten Geçen sene mi getirilmişti hatta? o çok eski bir mesele. Tutarı Tutar yükseltilmiyor, bilerek yükseltilmiyor ki hani dolaşım bankalar üzerinden yürüsün diye zaten nakit kullanılmıyor. Bireyselde kullanıldığını görebiliyoruz. Orada da işte kahve alırken, işte ekmek alırken vesaire gibi konulara geldi. Bir de insanların üzerindeki borç yükünü düşünürsek zaten nakit rezervi olan kimse kalmadı demeyelim de hani oran çok düştü vesaire. Dijitalleşmeye çok az bir şey kaldı. Süreç bitti Eskiden diyebiliriz üstünde yani. 100 lira taşıyordun. O 100 lirayı belki 2 gün 3 gün kullanabiliyordun. Yani şu an öyle bir para var mı? Taksiye binemezsin 100 liraya şu an. Taksiye binemezsin. Ama başa dönüyorum tekrar. Para nedir konusunda felsefi olarak baktığımda. Şimdi burada izleyicilerimize sorduk mesela işte güvenlik mi, özgürlük mü, güç mü, Ne ifade mutluluk ediyor mu? kısmı? Ne Aynen. ifade ediyor? Burada mesela Burası çok kritik. evet. Bunun üzerine biraz daha yine konuşmak istiyorum ben. Ya şöyle bunun üzerine ben bir kitap yazabildim ancak kendime en kısa anlatabilmek için. Şimdi paranın sistemdeki işleyişiyle insan zihnindeki karşılığı bambaşka meseleler. Önce bunu fark etmek gerekiyor. Yani bir tarafta daha mekanik bir sistemden bahsediyorken bir tarafta insanın algılama biçimine göre baştan aşağı şekil değiştirebilen bir soyut bir kavramdan bahsediyoruz aslında. Benim tespitim şuydu. Kendimde de gözlemlediğim, çevremde de gözlemlediğim. Para atfedildiği anlam itibariyle insanın içsel dünyasında yaşadığı en büyük zafiyetin, en büyük yoksunluğun ya da işte açlığın diyelim tabiri caizse dışa vurumu oluyor insan algısının. Örnek veriyorum. Güç kompleksi olan bir insan için para kesinlikle güçtür. Güvenlik endişeleri olan, kaygı bozukluğu olan biri için, sürekli tedirgin olan biri için para bu problemi çözecek bir. Kimisi için statü kaygısı vardır, öz saygı problemi vardır, işte gençliğinde, çocukluğunda dışlanmıştır, ezilmiştir. Onun için bir statü aracıdır para. O yüzden ya da kiminin hiçbir sorunu yoktur. Sadece çok fazla çalışmak istemiyordur. Onun için de zaman kazanmaktır, özgürlüktür mesela. Hani bu noktada paranın insan algısına geldiğimiz zaman orada hikaye herkes için çok başka bir noktaya geliyor. Evet. Ama bu üzerine konuşulmaya değer bir konu yani. Aslında bahsettiğimiz bir tane meta var ve bunun insanlar için karşılık bulduğu konular başka. Bambaşka. Bu işin işte toplum mühendisliği perspektifinden bakabiliriz. Kişilerin tüketim noktasında manipüle edilmesi. Yani geldiğim noktada ben şuna çok büyük oranda ikna oldum. Gerçekten paraya atfedilen anlamlar üzerinden muazzam bir para kazanma hırsı bir şekilde pompalandı. Buna soft power çalışması dersin, toplum mühendisliği dersin veya işte doğal gelişen bir trend dersin. Hiç önemli değil. Ama şu an insanların hele ki ekonomik darlık dönemlerinde bu çok daha hızlı tezahür eder toplumda. Geldiğimiz nokta itibariyle herkesin en önemli olayı şu an para kazanmak. Kimse o parayla ne yaşamak istediğine dair bir düşünce geliştirmiyor. Sonrasını düşünmeden yapılan şeyler ki benim oradaki en büyük naçizane tavsiyem şudur. Deneyimlemediğiniz şeyler hakkında çok büyük özgüvenle hareket etmeyin derim. Yani birçok insan için mesela 5-10 milyon dolarlık bir portföye sahip olmak muazzam bir huzur getirecek. Benim mesela vardı danışmanlık verdiğim insanlar. Stresten ölüyor. Parası arttıkça yani stresi, baş etme becerisi azalıyordu mesela. Yani biz çok hızlı bir şey sağladık, büyüme sağladık kısa dönemde. Uyku uyuyamadığını biliyorum mesela o portföy başarısıyla tabiri caizse. Şuraya bağlayacağım konuyu. Başlıkta kalmak isterim hatta senin için de uygunsa. Tabii. Yani insanlar dediğim gibi iç dünyalarında eksikliğini hissettiği şeyi paraya atfediyorlar ya. İçeride bu çözülmediği sürece gelen paranın miktarı bunu katlayarak götürecek. Güç diyecek mesela kişi paraya. Çok fazla dışarıdan baktığımızda güçlü olduğunu zannettiğimiz zengin profiller var değil mi? Biz bunların işte bazı konuşmalarına da şahit olduk sızdırılmasıyla. O çok güçlü zannettiğimiz adamların paralarının gitme kaygısıyla nasıl zırıl zırıl ağladığını ya da işte uyku uyuyamadıklarını, stresiyle kaygı geçirip hastalandıklarını gördük değil mi? Demek ki para doğrudan güç demek değil. Yani bunu güç kişinin zihnindedir. O paraya hükmedebilen şeye ben güç derim mesela. Paranın kendisine değil. Güçlü adam fakirken de güçsüzdür. Şöyle bir psikoloji de var. Bak mesela bu bazı ses kayıtları falan yayınlanmıştı. Orada bir iş adamı bu milletin bilmem ne yapacağız demişti. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Çok da meşhur kim olduğunu da herkes biliyor. Ben mesela düşünüyorum konuşma aklıma geldikçe ya bir insan nasıl böyle bir psikolojiye bürünebilir? Çok acayip O bir şey. mesela parayla çok izah edilebilecek değil. O bağlamı direkt kaybederiz. Yani Evet. meseleyi parayla okuyup. Para orada onun için bir araç olabilir en fazla. Yani şeyi görürsün. Bu hissedilen açlık her neyse bak. Bir örnek daha vereyim mesela. Kişi emniyet altında olmak istiyor. Tamam mı? Bu genelde zaten şimdi psikolog değilim ama işte çocuklukta erken gelişim dönemlerinde yaşanan bir kaygıdan ötürü gelir. Şimdi alır bu kişi der ki ben korunaklı bir villa
yapayım. Şimdi seni sürekli koruyan birileri var ve sen bunu sürekli görüyorsun. Tamam mı? Diyelim tuttum bodyguardlar falan tuttum böyle. Kameralar her şeyi izliyor. Şimdi burada şunu fark edeceksin. Ben enteresan bir görünürlük kazandım. Eğer o içerideki o kaygı gitmediyse ya acaba bu adamlardan biri benim parama şey yapabilir mi? Beni gasp edebilir mi? Şimdi mesele anlatmaya çalıştığım nokta şu. İster güçte, ister statüde, istersen özgürlük, ister güvenlik hissi. Sağlıklı bir psikolojide insan bunu kendi içinde hisseder zaten. Hani mutlaka dış faktörlerin baskıladığı durumlar vardır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsan pekala güvende hissedemeyebilirsin. Pekala mutlu hissedemeyebilirsin. Ama makul, ortalama bir dengeli bir hayattan bahsedelim. Para bunu daha iyi bir yere götürmeyecek. Orada bir çarpan etkisi yaratmayacak. Oradaki güvensizlik hissini almayacak. Öz saygı yoksa sende, sen kendine saygı duymuyorsan, gittiğin bir mekanda koyduğun bir anahtar sana en fazla kısa süreli ki senin yaratabileceğin potansiyel tehlikelerden çekinildiği için saygı duyuluyormuş gibi davranılmasına sebep olacak. İnsanlar bu mış gibileri saygı zannettiği için veya da yalan da olsa hoşuma gidiyor. Sövüyor ya. Ha, dediği için tamam mı? İnsanlar zannediyor ki saygı duyuyor. Yani sen kendine saygı duyuyorsan, içeride kendinle bu noktada barıştıysan, birinin sana yaptığı saygısızlığı kafanda çok uzun taşımazsın zaten. Asıl burada parayla alakalı bireysel ilişki kurarken dikkat etmemiz gereken nokta o. Ben hangi yoksunluğumu para kılıfıyla dışarı vuruyorum şu an? Bunun için zengin olma çabasına gerek yok. Bak zengin olmak başka bir mesele zaten. Yani onda zenginlik nedir onu da tartışırız. Ama benim para hırsıyla alakalı genelde gördüğüm şeyler bazı içsel eksikliklerin kılıfı olarak yanlış bir adrese koşmak olarak okuyorum durumu. Tabii burada ne ifade ettiği konularını konuştuk. Ama genellikle insanlar yani mesela sorsak şu kadar paran olsa ne yapmak istersin? Hatta böyle hiç bitmeyecek kadar bir para mesela. Bu kadar paran olsa ne yapmak? Yani çoğu muhtemelen şöyle diyecek işte şunu alırım, bunu alırım, şunu alırım falan. Yani böyle bir şeyler yaparım. Ben orada biraz şöyle de düşünüyorum. Aslında parayla yapabileceğin ihtimaller, alabileceğin ihtimaller sonsuz gibi bir şey. Ama bence en kıymetlisi ne biliyor musun? İstemediğin bir şeye hayır diyebilme lüksü sana vermesi. Evet. Para. Tartışalım. Mesela bir örnek uyduralım, tamam mı? Bakalım istemediğin bir şeyi yapma. Çalışmak istemiyorsun. Veya orada çalışmak Ha, istemiyorsun. orada çalışmak istemiyorsun. Şimdi bak bu şeydir mesela bir arınma çabasıdır bu. Şimdi insanlar özgürleşmek istediği noktada önce şunu tanımlamaları lazım. Neyden özgürleşmek istiyorum? Örnek veriyorum, ben mesleğimi mi sevmiyorum? Mesleğimi icra ettiğim iş yerini mi sevmiyorum? Yoksa mesleğim esnasında muhatap olduğum insanları mı? Bu üçünün cevabı bambaşka hikayelere götürür insana. Tamam, ben komple çalışmayı sevmiyorum dedik. Çekildik. İstemediğimiz şeyler ya. Şimdi istemediğim şu paranın muazzam bir kontrol vereceğine dair acayip bir yanılgı var insanlarda. Geldim, ben çekildim. Tamam, kötü bir mafya diyelim. Geldi, çökmeye kalktı. Hiç istemediğim bir şey. Nereye kadar engelleyecek seni? Hani anlatmak istediğim şey şu, dikkat et. Para miktarı arttıkça insanlarda getirdiği, hadi güç diyelim adına. Ben onun adına güç demeyi tercih etmiyorum da gücün getirdiği bir korku da olur her zaman. Anlatabiliyor muyum? Özgürleşme insanın doğası gereği çok mümkün olan bir şey değil. Başta biz bir yere kadar özgür olabileceğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Virüslere karşı dayanıksızız. Yeme içmek zorundayız. Uyumak, dinlenmek zorundayız. Doktora muhtacız, terziye muhtacız, fırıncıya muhtacız. Yani insan bir kere zaten tüm insanlardan özgürleşmek gibi bir kafaya girdiğinde bunu da bir sorgulamak gerekiyor. Bu da başka bir problemin dışa vurumu aslında. Ki niye bu kadar her şeyden özgürleşmek istiyoruz? İçeride niye bu kadar kırılgan olduk? Niye herkesten bu kadar korkuyoruz? Aslında Burbaka'daki biraz daha doğru sorular gibi geliyor. Yani mutlak manada bir arileşme sürecine götürmeyecek bizi para. Ama burada da şu soru çıkabilir mesela. Bazen yayınlarda falan da böyle yorumlar gelebiliyor. Ya arkadaş yeter bıktım fakirlikten. Ya biraz da ben zenginliği deneyimleyeyim. Onun zenginliğin Ha. de sorunlarını biraz ben yaşayayım. mesela. Şimdi bu çok güzel. Burada bu konuştuklarımız da bir Tabii, fakirlik bıktım övgüsü ya gibi fakirliğin algılaşım var. sorunlarından. Fakirlik kötü bir şeydir abi. Bir olgudur bu arada. Yani fakirliğin bizim toplumumuzda kutsanan bir tarafı da var. Var Kutsanacak hiçbir tarafı yoktur Fakir fakirliğin. ama onurlu Ha, falan öyle. Bak, fakirin küçük görülecek bir tarafı da yoktur. Fakirliğin Tabii ki. kutsanacak Tabii bir ki, tarafı tabii da ki, yoktur. Bu dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Şimdi benim burada kastettiğim şey şu değil. Daha çok para kazanmak için emek vermeyin değil. Bu emeği ikimiz de aktif olarak da veriyoruz. Yani hiç Hipokrat iki yüzlü bir tavra girmeye gerek yok burada. Kastettiğim şey şu. Herkesin paradan elde edebileceği faydanın iki tane aşaması var benim tespit ettiğim. Yani benim tespit ettiğim demeyeyim de benim üzerine kani olduğum diyeyim. Bunlardan birincisi şudur. O temel Maslow'un işte kaç basamaklı o güncellendi sonra. İhtiyaçlar hiyerarşisi. O ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o basic barınmadır, beslenmedir, sağlıktır, eğitimdir. Tam bunları insanca, medeni düzeyde elde edebileceğin noktaya kadar gelen para kesinlikle sana fayda sağlayacaktır. Buradan sonra bir aşama kalıyor geriye. O da işte kendini gerçekleştirmek dediğin ya da bu hayattan ne istiyorsun? Kimi seyyah olmak ister, kimi sanatçı olmak ister, kimi münzevi olmak ister, kimi girişimci olmak ister. Kimi gerçekten de bir CEO olacaktır yani onun
başarısı oradadır. Kimi portföy yönetecek, kimi kitap yazacaktır vesaire vesaire. Yapmaktan mutlu olduğun şeyi bir ömür sana sağlayacak ortam. Ben işte abi albüm çıkartmak istiyorum. Müzikle hayatımı geçirmek istiyorum. Tamam. Bunun için bir para lazım değil mi? Yani albümün satana kadar, işte o çalışmaları yapana kadar. Buraya kanalize ettiğin sürece parayı, tamam, o para sana hizmet eder. Sen o paranın hayrını görürsün tabiri caizse. Ama şunu görüyorsun değil mi? Kişi müzikten çok keyif alacak ama bir bakıyorsun endüstriye çeviriyor mevzuyu. Yani yaptığı tarzın dışına çıkıyor, neden? Daha çok satsın diye. İşte bir yazar okunsun diye inanmadığı şeyler yazıyorsa, bir anchorman inanmadığı şeyleri söylemeye başlıyorsa, işte ruhunu satmak dediğin aşama burası oldu. Bu noktadaki para hırsı insanı bitirir zaten. İş insanına bakıyorsun, sorsan çok idealist amaçlarla, ben işte hem bir kalkınmaya katkı sağlayayım, hem ailemin refahını elde edeyim, biraz güvence olsun, biraz vatana millete hayırlı olsun. Bir bakıyorsun, tanıdım da, yani çok fazlasını tanıdım. Mesleğim gereği de hala tanımaya devam ediyorum. Adamın paradan başka düşündüğü hiçbir şey yok. Hayrını düşündüğü evladı, örnek veriyorum, tamam mı? Bu işi yapmak zorundasın. Şöyle bir 20 yaşında 50 tane bunalıma sokulan veliahtlar görüyorsun. Olmuyor. Bağlı. Bir de şu var ya, orada şeye de evrilebiliyor. Bir noktadan sonra ben kaç kişiye ekmek veriyorum. O falan zaten böyle. sapkın bir düşünce ya. Ben bu lafı duyuyorum. Ben mide bulandırıcı bir laf. Benim tüylerim diken diken oluyor. O yani bir tane şey demiş. Sen olmasan başkası olacak değil mi? Ya Yani sen- ilahiyat literatüründen bakarsan şirkin sözlük tanımı Evet, bu cümle, tamam mı? Daha sosyal bir taraftan Çok yaygın bakalım. bir laf ama. Ekonomik literatüründen cevap vereyim ben. Tamam, artık değerden, Marx'tan gelelim, artık değer diyelim. Sen artık değer sömüren bir adamsın bu taraftan baktığımızda. İkincisi, sen bunlar senin şeyin mi? Soyunun devamı da mı? Bu ne hadsiz bir cümledir yani. Sen vermezsen başkası verecek. Bu sistem Bir kurulacak. de vermiyorsun ki abi, karşılıksız babanın ayrını mı veriyorsun? Hayır, onu diyorum yani, O var. aracılık etme eylemini, tamam mı, müteşebbissin, bir girişim yapmışsın, güzel organizasyon kurmuşsun, ben de müteşebbisim yani, bunu müteşebbisliği ya da girişimciliği kötülemek için Hayır, bir söylemiyorum. sermaye düşmanlığı Ha. değil burada. İnsan Ama psikolojisi. mevzu şu, bu tanrı kompleksinin çok çiğ bir şekilde dışa Evet. vuran halidir. Yani bu adamları, ya toplumun bu adamları sokakta yürütmemesi lazım. Türkçesi bu. Bir adam kalkıp birilerine ekmek verme iddiasındaysa bu adamı tutanana kadar tokatlamak gerektiği kanaatindeyim. Çok Atilla, fazla yayınlarda bile mesela görüyorsun. Adam haber bültenine çıkmış ve şu lafı, biz burada işte 500 kişiye ekmek veriyoruz. İstihdam Bu sağlamakla, acayip bir şey. Evet, istihdam arada sağlamakla. çok büyük fark Evet. var. Yani bu Freudian dil sürçmesi diyebilirsin sen buna. Bu şimdi bak, mesele nereye geliyor ama biliyor musun? O benim kitapta tek tek incelediğim mesele. Şimdi senin toplumun şuna ikna olduysa, para güçtür, para statüdür, şudur. Bunun içeriden dışarı vurumu nedir biliyor musun? Paralı adam güçlü adamdır. Paralı adam sayılması, sevilmesi, işte saygı gösterilmesi gereken adamdır. Yalandan da olsa. Bir şekilde beyin buna ikna olduysa ve toplumun bireyleri bu şekilde beyinlere sahip insanlardan oluşuyorsa, zaten o da diyor ki adam bize ekmek veriyor, şey yapmayalım. Ya bak şimdi, köle zihniyetindeki bir insanı özgürleştirmek çok zordur. Yani adam da zaten kendi etrafına bu tarz köle profilleri buluyor. Sen şimdi diyorsun ki böyle bir saygısızlık yapamazsın diyorsun bir insana. O zaten dünden köleliğe razı olmuş. O da diyor ki adam bize, ağam bize ekmek vereyim. Patronun modunda. yanında niye hep yalaka insanlar olur gibi bir şey. O biraz da şeydir aslında, patronların kaliteyle kalitesizi ayıramamasından gelir. İçeride barışmamış bir adam işte. Ya ben şeyi düşünüyorum, ben bir yönetim kurulu kuracağım. Kurmay adamlar seçeceğim kendime. Kurmay nedir? Senin göremediğini gören, hatalarını düzelten, değil mi? Ben bu adama para veriyorsam hatamı düzeltsin diye, benim Evet. göremediğimi görsün diye veriyorum. Mevcut konjonktürde özellikle bireyselleşme sürecini tamamlayamamış insanların oluşturduğu toplumlarda, bizimki güzel bir örnek, toplumumuz yani maalesef, şeyi görürsün. Yalakaların sistemde çok hızlı yükselmesinin temel sebebi odur zaten. Ama Herkes de bunu bilir aslında. mesele aslında şuraya geliyor Ömer, baktığın zaman. En aşağıda, toplumun en küçük parçasında, yani bireyin kendisinin atfettiği anlamlar o toplumsal yapıyı o kadar çarpıklaştırıyor ki. Bak, altını çiziyorum. Para eşittir saygınlıksa, para eşittir güçse, para eşittir statüyse, kişiler buna inanıyorsa o toplumdan hayır bekleme. Yani benim bir insana saygı duymam için para geçer akçe değildir. Ya da para olmazsa olmaz şart değildir. Bir insan güçlü olması için. Abi benim için güçlü adam şudur ya. Ailesi için hiç yılmadan mücadele eden adam güçlüdür. Ama dağın başında bizim haberimiz olmadan her türlü zorluğa dayanıp vatan sınırını koruyan adam, parası yok diye güçsüz mü diyeceğim? Hastalıkla mücadele eden, vazgeçmeyen, hayata umutla tutunan insan güçlüdür. O parayı yönettiği halde insanların hayrına bir şey yapmaya çalışan insan da güçlüdür. Tabii. Diğeri paranın gücü karşısında teslim olmuş, ruhunu satmış insandır Bir aslında. mana ifade etmiyor yani. Ya mesela onun yapabileceği şeyi bir robot da yapabilecek. Bir ruh yoksa falan. Başka bir konu. Şimdi ben şeye dönmek istiyorum tekrar. Mesela Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Burada aslında para, insan ve ihtiyaçlar
noktasında psikolojik bir Evet. ilişki var ya. Şimdi alacaklarımız değil mi? Bazı ürünler alıyoruz, hizmetler alıyoruz. Bunları belirlemede temel ihtiyaçların ne kadar etkisi var veya başka bir tablonun ne kadar etkisi var? Ve yine buna bağlantılı olarak ikinci bir konu belki mesela bir gelir elde ettin ve o gelir senin temel ihtiyaçlarını, hayatta sağlıklı şekilde kalabilmeni sağlıyor. Yani ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk adımını atmışsın, bitmiş. Oradan sonra ikinci adıma geçmek ister misin, istemez misin konusu. Ya da herkes geçmek ister mi? Ya o evet kişisel kapasite diyebilirsin. Kişinin zihinsel tekamülünün ne aşamasında olduğuyla alakalı değişir. Şimdi birincisi birinci aşama da çok problemli bu arada. Temel ihtiyaçlar dediğin bir teknolojinin ve imkanların gelişmesiyle. Ama açlık sınırından bahsetmiyorum yani. Yo tabii Şimdi anladım. hakikaten temel ihtiyaçlarını sağlıklı şekilde Ha, karşılayabildiği önce bir zaman. şunu yapmak lazım. Bireyin kendine ve kendisiyle aynı ülkeyi paylaşan vatandaşlara karşı temel ihtiyaç kriterinin biraz yüksek olması lazım. Bizim toplumumuzun en önemli problemlerinden biri o. Adam almış abi 100 liralık deodorant kullanıyor diye o da onu da almasaymış, tamam mı? Yani bu biraz Dandik şeydir. incik bir kahve içiyor Ha, falan. köle psikolojisi dediğimiz bu yani. Kendine de layık görmüyor, kendi yurttaşına da layık Evet. görmüyor. Bu hastalıklı bir kafa zaten. Bu kesinlikle ıslah edilmesi Kahvemi de gereken. içeyim şöyle. Afiyet olsun. Kesinlikle ıslah edilmesi gereken bir psikoloji bu bir. İkincisi şunu kabul etmek gerekiyor. Değişen teknolojiyle bundan 35 sene önce cep telefonu kullanmayı opsiyonel gözüyle bakabiliriz. Evet, o zaman Ha, tamam ama teknoloji gelişiyor artık bu temel ihtiyaçlar dediğinin o ağırlıklı ortalaması yavaş yavaş yükseliyor bir kere. Bunu kabul etmek lazım. İşte ne bileyim bir kerpiç evde oturmak belki 70 sene önce çok anormal değildi. Ama şu an anormal işte biliyoruz yani. Bir işin bu aşaması var. İkincisi buna toplumun ikna olması meselesi var. Buradan sonra ikinci aşamaya geçip geçmemek artık o kişisel şeyle alakalı değil. Yani bu aslında temel ihtiyaçların dönem dönem değişmesi, artması vesaire konusuyla da biraz bağlantılı bir durum. Hem öyle hem de bak burada muazzam bir şey var. Marketing diyelim biz bunun adına. Şimdi temel ihtiyaçlar tanımlanırken aslında kısmen psikolojik, kısmen fizyolojik ihtiyaçlardır değil mi? Isınma mesela. Fiziksel bir ihtiyaçtır bir yandan. Ama bu işin psikolojik boyutu sobayla mı ısınacaksın? İşte katalitikle mi ya da doğal gaz sistemiyle mi ya da görmediğin, hiç seni fark etmediğin bir ısıtma sistemi. Isınmaktan bahsediyoruz ya da beslenmekten bahsediyoruz. Peynir diyorsun, Roquefort'u da var, süzmesi de var. Şimdi bu noktadan sonra temel ihtiyaçların içine bu ikinci aşamaya geçmenin en büyük engelini anlatacağım şimdi. Ya da ikinci, üçüncü, dördüncü aşamalara diyelim. İçeride şunu görüyorsun yani. Benim temel ihtiyaçlarımı medenice karşılamam lazım. Peki bu medeniyetin eşiği noktasında markaların devreye girdiği yeri nasıl yönet? Kritik nokta o. Ben şimdi buraya bir kıyafet giyip gelmek zorundayım değil mi topluma çıkarken? Peki benim medeni seviyemi şurada yazan marka mı? İşte tişörtün ya da gömleğin diğerinde yazan marka toplum nezdinde de benim algımda da ne kadar etkiliyor? İşte geldik tartışılması gereken boyuta. Ben buna şöyle bir tanımlama yapmaya çalışıyorum. Psikolojik ihtiyaçların fizyolojik ihtiyaç kılıfına girdiği nokta burasıdır işte. İnsan burada patinaj çekerken ben nerede kendimi gerçekleştirebilirim, ben niye geldim, niye gidiyorum gibi sorguları yapamaz. Şimdi sistem sana şunu diyor. Sistem dediğimizde firmaların marketing çalışmalarıdır aslında. Ya diyor ki sen tişört giyiyorsun da senin diyor daha saygın, daha kabul edilebilir bir insan olman için şu markaları giy. İşte sen şöyle bir niş bir karaktersin, sen marjinalsin o zaman bunu sürmek zorundasın. Şimdi iş nereye geldi? Ben işte yemek mi yiyeceğim ya da kıyafet mi giyeceğim yoksa ben bir etiket mi yapıştırmaya çalışıyorum kendime? İşte medenilik çizgisini ne belirliyor Ama istersen? bizim Türk toplumu orada çok akılcı çözümler yaptı biliyorsun. Mesela zengin Türk kadınları gider değil mi işte çok acayip araba fiyatlarına olan falan çantaların böyle Zeytinburnu'nda falan çakmasını alır, tamam mı? Veya işte Türk erkekleri işte bir spor ayakkabıdır çakmasını alır. Bak o şekilde çözülüyor. Oğlum, Hatta çok önemli siyasetçilerin Besim bile Tavuk bunu yapmıştı yaptığını bana, görüyoruz anlatıyordu anılarını. Yani ilginç bir şey. Yani ne enayiyim diyor ne de diyor gösterişten kaçarım. Kritik nokta o. Şimdi bak bu dışa kendini ispatlama çabasıdır abi. Problem şu. İnsan kendini kendisi için yaşadığı zaman dışarıya karşı ispat çabası gerekli olan yerde bir iş yerinde CV'ni ispatlamak zorundasındır. Ya da tanışacağız ben sana bir güven veya bir entelektüel kapasite sunmak zorundayım. Ama sürekli kalkıp dışarıya ben şuyum ben buyum mesajı vermek istiyorsan bir zaten o değilsindir. İki sen hangi ihtiyacını karşılamak için hangi yönteme başvuruyorsun bunu sorgulamak gerekiyor. Bak insanların çoğu ben değerliyim, ben kıymetliyim, ben işte şuna layığım amacıyla şunu hiç sormuyorlar. Ben niye geldim, niye gidiyorum? Ondan sonra şu oluyor. Ben bu işte çalışmak istemiyorum. Tamam çalışma. Günlük 13 saat çalış. Bu artık şeyden bahsetmiyoruz bu arada. Altını çizelim. Yani adam temel ihtiyaçlarını karşılamanın birkaç tık ötesinde artık.
Hani biraz daha kendini bulma, bir toplumda yer edinebilme noktasından bahsediyoruz. Tamam abi, bu kadar çalışmak istemiyorsun. O insanlarla muhatap olmak istemiyorsun. Tamam, bırak şu arabanın anahtarını. Sana biraz daha makul bir araba alalım. Tamam, şurada şu sitede oturma da daha gel. Seni halkın arasına bir alalım. Yok, onu bırakamam. Ama bunu da bırakamam. İşte burada şu geliyor bak. Ne için çalışıyorsun sen? Sen dışarıda insanlar sen değerlisin ya da değerli olduğunu söylesin diye mi bu kadar mücadele ediyorsun? Yani bazen vazgeçmeyi mi bilmek gerekiyor diyorsun? Neyin kölesi olduğunun farkına varmak lazım. Asıl kritik nokta bu. Kölelik tabiri biraz sert kaçıyor olabilir ama sürekli ben değerliyimi dışarı vermek için o plazada çalışıyorsan ya da o yaptığın iş her neyse, yani bu hiç önemli değil. İlla plaza da böyle çok klişe bir örnek olacak ama sürekli dışarıya veya başkasına, ki bu başkası annen baban olabilir, eşin olabilir, hiç tanımadığın insanlar olabilir. Kendini başkalarına ispatlamak için çalışıyorsan sen bu ispat çabasının kölesi olmuşsundur. Bu kadar basit. Bir arkadaşım anlatmıştı. Çalıştığı yerden memnun değil ama şöyle memnun değil. Maddi getiri olarak, bir maaş olarak çok çok düşük, kendisini tatmin etmeyen bir rakam kazanıyor ama işin statüsü dışarıdan wow diyor. Müdürüyle arasında geçen bir konuşma. Çok ilginç. Müdürüne diyor ki bakın diyor, yani bugün bir markette reyon düzenleyen çalışan bile benden fazla para kazanıyor. O işin statüsüyle baktığında aslında tam tersi gibi olması lazım. Ve müdürü şu cevap veriyor. Ya diyor, sen neyi neyle kıyaslıyorsun diyor. O bir market çalışıyor. Bak, Neredeyse çok acayip bir laf ya. Yani bak, adam 2 katını kazanıyor ondan. Ama diyor sen, o diyor bir market çalışanı. Sen nasıl kendi işinle kıyaslarsın? Bu işte şeyle alakalı emniyet algısı bak. Bizim ülkemizde özellikle üniversite eğitiminin insanlara verdiği şey şudur. Güçlü kurumlar güçlü emniyet sağlar. Büyük oranda doğru mudur? Şöyle haklılık payı vardır. Bakarsın firmanın geçmişi 70 sene, 80 sene. Dersin ki bu ve bunun gibi firmalarda bir kariyer fırsatı yaratırsam biraz daha ekonomik olarak güvende olurum. Doğru mu? Çok büyük oranda da doğru. Yani o firmaların batma ihtimali daha düşüktür küçük şeylere göre. Birincisi, burada satılan şey aslında uzun vadeli bir emniyettir. Yani güvende olacaksın, aç kalmayacaksın, açıkta kalmayacaksın ama problem şu. İnsanlar üniversite eğitiminden, özellikle bizim ülkemizdeki üniversite eğitiminin en sevmediğim yoludur. At gözlüğü takar. Çok sert bir at gözlüğü. Başka bir şekilde yaşanamayacağı, başka bir şekilde para kazanılamayacağı veya başka bir şekilde saygınlık, statü, toplumda bir konum elde edilemeyeceği gibi bir inanç da geliştirir. Yani bugün bölge adresi vermeye gerek yok. İstanbul'un belli mahalleleri vardır değil mi? Orada uzun uzun binalardaki insanlara sor. Yani çok fazlasıyla tanıştım ya. İnan, rakam abartı gelmesin, 2-3 bin kişiyle 5 dakikadan 1 haftaya muhabbetlerim olmuştur yani. Herkeste gördüğüm ortak şey, bir şeye teslim oluyorlar, bu güvenlik emniyet ihtiyacına, ama akıllarının bir anda başka bir hayat mümkün mü sorusu hepsinin var. İçinde oldukları döngüden kendileri de razı değil aslında. Mevzu ne biliyor musun? Şuraya geliyor işte. O ihtiyacı o kadar ya da o taahhüde o kadar sıkı tutunuyorsun ki. Ya bir bakıyorsun şu var değil mi? Benim çok fazla artık esnaf arkadaşım da var. Özellikle kendi işimi kurduktan sonra çok fazla böyle her segmentten, gelir düzeyinden, yanlış anlaşılmasın, her gelir düzeyinden, her iş modelinden insanla tanışıyorum. Senin plazadaki abilerin, ablaların yüzüne bakmayacağı işletmelerde 5-10 katını kazanıp çok daha kompleksiz, bak burası çok önemli. Ben şununla oturmam, ben şununla muhabbet etmem değil. Yo, o da insan, bu da insan diye bakabilen, bu olgunluğa erişmiş, maddi imkanlar açısından da çok çok daha ileride olan çok insan var. Ama sistem sana diyor ki sen burada çalışacaksın. Abi sen kiranı ödemekte zorlanıyorsun ya. Kat kirası 1 milyon dolar olan bir yerde çalışmanın sana hiçbir faydası yok. Tabii. Örnek veriyorum, bir nohut pilav satan insan senden çok daha iyi kazanıyor. Tabii. Sen entelektüel kaygılarla bunu yapmıyorsan, entelektüel bir nohut pilavcı olabilirsin. Sen bu işi para için yapıyorsan. Ve şunu da biliyoruz, kurumsal işlerin %90'ı para için yok. Entelektüel derinliği yok. Manevi tatmini çok düşük. Zaten bir yaptığın işe yabancılaşma var. Tekrar ede ede zaten robota dönüşüyorsun. Geriye zaten çok büyük oranda para kalıyor. Bir de iş arkadaşlarından memnunsan o kalır. Tamam, para kazanmaya indirgediysen sen bu mesleği. Tamam, entelektüel bir pilavcı ol. Kim ne diyecek sana? Aynı şekilde sanayi ustaları için vesaire de geçerli. Aynen Yani öyle. normalde dışarıdan baktığında klasik genel toplumun algısı, yani işte sanayici falan. Aslında plazada çalışanların çoğundan belki fazla para kazanıyor. Eğer Ya mesele işte parayı ne için diyorum ya, bak adam Evet. ona razı olmasının tek sebebi ne biliyor musun? O titrini kullandığı zaman toplum içerisinde daha saygın olacağına dair bir inanç geliştirmiş olması. Böyle bir şey de yok bu arada ya. Hani kimse şey demiyor. Sen neredesin? Ben şu kurumda bilmem ne direktörüyüm. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor abi. Çok fazla direktör tanıdım. Yani üniversitede nasıl? bize satılan hikaye şuydu. İşte belli şirketlerin üst düzey yöneticileri entelektüeldir, erdemlidir, böyle biraz daha şeydir. Aklı bayıyor o. Yani şimdi yerelleme yapmayayım da çoğu çok büyük hayal kırıklığı. Başka hiçbir şey ya değil. çok komik bir şey. Bak, isim vermeyeceğim ama sektörünü de söylememem gerekiyor. Çünkü sektörünü Hiçbir şey söylersem söyleme, de tamam. belli olacak. Bak, yaşanan çok acayip bir olay. Rusya'dan bir heyet geliyor ve o heyeti gezdirmek için bir tercüman arkadaşımızla beraber bu işletmeye gidiyor. Yani herkesin tanıyacağı bir yer. Ve
Gelen heyette işte 3 kişi falan var. Departmanlarla tanıştırılıyorlar vesaire, görüştürülüyorlar. En sonunda aralarındaki heyetteki uzman kişi tercüman arkadaşa dönüyor ve şunu diyor. Bu nedir diyor ya, herkes müdür, direktör, müdür yardımcısı. Ya burada ne diyor, çalışan yok mu? Yani İşte bir de böyle bak, bir durum var. mevzu şu işte Ömer. Ben yaptığım yani bordrolu çalışırken yaptığım mesleği bıraktım. Bunun şirketini kurdum. Kendi şirketimde çalışıyorum diyeyim yani. Şimdi şunu fark ediyorum. Birinin bana sen direktörlük yapabilirsin veya yapamazsın demesi var ya, ben de yaprak kıpırdatmaz. Ben kim olduğumu biliyorum. İşimi ne seviyede yapabildiğimi biliyorum ve birinin bana vereceği bir ünvana muhtaç değilim. Tamam mı? Yani bana dese ki sana adına direktör diyelim ama benim kafamdaki rakamın yarısını ver. Ya bu işte zihinsel sömürü dediğin şey bu. Zihinsel açlık dediğin o. Abi insanlar o kadar değersiz hissediyor ki kendilerine değerli hissetmelerini sağlayacak etiketler için diyorum. Burası çok kritik. Etiketler için çok fazla şeyden vazgeçiyorlar. Adam biri bana müdür desin diye yapmaması gereken işi yapmaması gereken tempoda ve ücrete yapıyor. Bunun getirdiği bunalımla ailesinde sorun yaşıyor. Bakıyorsun sosyal hayatı alt üst olmuş, adam gibi geçinemiyor çünkü yani layık olduğu ücretler o değil. Ama o bir müdür olarak uyuyor ve uyanıyor. Kendini bu konuma düşürmenin hiçbir gereği yok. Benim işte anlatmaya çalıştığım o. Evet. Abi sen değerliysen önce kendin kabul et. Zaten bu şeyin içine atmazsın kendini. Biraz önce konuşuyorduk. Yeni başlığa geçmeden önce söyleyeyim. Bak, temel ihtiyaçlar dedik ya mesela. Hı hı. Herkesin sosyal medyada kesinlikle karşılaştığı bir video var. Temel ihtiyaç nedir benim için tam böyle çıplak bir örneği. Bir yaşlı amcanın 4 litre pırıl şu kadardı şimdi bu kadar falan diye böyle Dediğini. bağırdığı bir video var ya. Evet. Abi bu temel ihtiyaç işte yani. Bak adam Hijyen abi. bak Evet. mesela şey demiyor. Oyuncu bilgisayarını falan örnek vermiyor değil mi? Veya işte lüks bir araba falan söylüyor. Adam pırıldan örnek veriyor. Bak temel ihtiyaç işte ya. Buradaki kritik nokta ne biliyor musun? Şimdi ben sana hikayenin nasıl ilerlediğini anlatayım. Bu amcaya biz hadi yaş itibariyle varsayalım aynı noktada zorlanan, yani bir hijyen ürününü alma noktasında ekonomik olarak zorlanan bir 30 yaşında insanı örnek alalım. Örneğimizin ana unsuru yapalım. Sürekli gelirini arttırmaya başlayalım. Şimdi örnek veriyorum, bugünün parası 10-11 milyonluk bir araba için abi temel ihtiyaç dediği noktada kaybediyor zaten. Bu gelir düzeyi arttıkça bak hijyendir, barınmadır, şudur budur, bunlara yani tartışan adamla ben tartışmam, öyle söyleyeyim. Bu erdemli yaşamanın, medeni yaşamanın asgari ihtiyaçlarıdır. Kesinlikle. Meta ihtiyaçlarıdır. Bizim sıkıntıya düştüğümüz, tuzağa düştüğümüz nokta şu. Tamam, ben temizim, güvenli bir evdeyim, insanca yaşıyorum, sağlıklı gıdalar tüketiyorum, eğitim ihtiyacımı karşılıyorum, hastane ihtiyacımı karşılıyorum. Bir yerde durup buradan sonra ne için çalışıyorumu sormak lazım. İnsanlar şu oluyor, araba daha iyi bir araba, daha da iyi bir araba. Buna ya hedonik adaptasyon diye bir kavram var davranışsal finansta. Nedir biliyor musun? Aldığın her yeni hazzın faydası çok daha hızlı tükenecek. Ve senin eline geçirdiğin her yeni meta karşılığı diyeyim, daha lüks bir meta senin için çok daha hızlı normalleşecek. Peki isteyemez mi Atilla? Bu ayıp bir şey mi mesela? Ayıp değil. Ben şunu diyorum sadece. Senin için doğru yol olur. Başta kendi içsel olarak bir sorgular mısın? Aynen. Mesela şunu görüyorsun. İsmini unuttum beyefendinin. Bir YouTube'da araba kanalı var. Adam araba, ya adamın hayatı araba. O lüks bir arabaya bindiğinde hava atmak için değil, o mühendisliğin tadını çıkarabiliyor mesela. Benim için de hiçbir anlamı yoktur ya arabanın. Araba beni bir yerden bir yere güvenli götürsün yeter yani. Ben şimdi kazandığım her parayı arabayı daha iyi bir versiyonla çevirmek için harcarsam kendime ihanet ederim. O adam da kendine hizmet ediyor ama. O adam her arabayı deneyimlediğinde onunla alakalı işte içerikler üretiyor. Belki danışmanlıklar veriyor. O ticaretini Yani yapıyor. bir mana ifade. Onun için hayatındaki en önemli zevk ve anlam kaynaklarından biri. Benim için A noktası B noktası meselesi. Benim bütün paramı arabaya yatırmamın hiçbir anlamı yok. Eşim de burada. Eşim bilir mesela. Benim için zaman ve benim daha fazla okuyup araştırmam, bir şey üretmem lazım. Ben parayı buraya aktarıyorum. Peki şuna ne diyorsun? Ben mesela yıllar önce bir işletme sahibinden duymuştum. Dükkanı, ofisi aslında böyle çok da matah olmayan bir ofis, hani dışarıdan baksan alelade bir yer versin. Ama çok lüks arabalar kullanırdı. İş görüşmelerine onlarla giderdi ve ilginç bir laf söylemişti. Belki çoğu kişi de rastlamıştır böyle şeylere. Ben dedi şu marka arabayla buraya gittiğimde bu işi alamam. Doğru. Bir de bu tarafı var. Ya haklılık payı var. Arabanın yani literatürde teminat mektubu dediğimiz şey olarak Yani kullanılması oradaki aslında. bir gösterge de Şey derler, batan müteahhit arabasını yükseltir gibi bir şey vardır mesela ki bir an evvel güven verip piyasaya mal çekebilsin. Bu şimdi geliştirilmiş enteresan bir güven mekanizması ama toplumun yani entelektüel kapasitesinin düşük olduğunun bir ispatı. Ben abi ticareti kurumsal nasıl yaparsın bununla alakalı danışmanlık veriyorum bir yandan. Teminat mektubu iste, anladın mı? Çek iste, rehin para iste, bir şey iste. Yani bu adamın arabasıyla ne alakası var ticaretin? Algı böyle mi? Böyle. Ben sadece şunu tavsiye edebilirim. Bu algıya sahip iş insanları grubunu bir skalaya alalım. Kaçı ikinci jenerasyonda ayakta kalan bir yapı üretiyor. Buna bak anlarsın zaten ne kadar saçma
saçma bir yöntem benimsendiğini. Doğru. Bir de para ikilemleri diye bir başlığımız var. Bak burada böyle hızlı bazı sorular soracağım. En sonunda ana soruyu sormuş olacağım sana. 1. Yüksek gelir mi? Düşük gider mi? 2. Zengin görünmek mi? Görünmeden zengin olmak. 3. Çok para mı? Çok zaman mı? 4. Yüksek kazanç ama yüksek stres mi? Daha az kazanç ama daha fazla özgürlük mü? Ve işte en son olarak belki 1 milyon lira nakit mi? Borçsuz bir hayat. Bu cevaplardan hangisinin arkasındaki düşünceyi böyle özellikle açıklamak istersin mesela? Hangisi daha? Herkes en çok yaralı olduğu yerden cevap verecek buna. Ben hepsi için denge derim. Yani yüksek stres bir dönem olabilir. Hani bir dönem yüksek strese giriyorsundur. O işin hakkını verirsin. Ama o seni bir refaha çıkartır. Bir dönem idare eder. Orada yüksek stres mesela. Ama ben şu an tercih etmiyorum yüksek stresi. Ben sakin bir tempoda. Daha üretkenliğimi muhafaza edebileceğim bir geliri tercih ederim. Benim için farklı, başkası için farklı. Ama hepsinde asli unsur dengedir. Dengeyi kaybettiğiniz sürece para sizi o dengeye çok tersten itiyor. Daha çok böyle para kazanmak için girmemeniz gereken strese girdiğinizde hastaneye ödediğiniz paralarla bu paranın size sağlıklı bir şekilde gelmediğini görüyorsunuz zaten. Şuna bakalım, belli bir gelir düzeyinin üstü. Stresle kazanılan paralarda. Hatırı sayılır bir kısmı psikoloğa gider. Orta uzun vadede çıkan hastalıklar o paranın önemli bir kısmını geri alır. Para çok güzel dengeye kendi getirir sizi de. İnsanların çoğu bunun farkında değil. Aslında şu mu? Herkesin kendi psikolojik durumuna göre bir seviyede Aynen ilerlemesi denge diyebilir miyiz? Buna? Aynen öyle. Ya bu tabii buradaki sorular da şuna göre değişebilir. Mesela kime göre neye göre? Bir asgari ücretle çalışan bir işçi için mesela 100 bin lira yüksek bir gelir. Ama milyonlarca liralık, 100 milyonlarca liralık fabrikaları falan olan bir adam için yani 100 bin lira bir şey değil. Bir mana ifade etmiyor. Bir gece Görecelilik esastır Değil mi? para. Yani burada da farklı bir Bak tablo var. bununla alakalı görecelilik ne kadar esastır şöyle söyleyeyim. Hemen bir kitapta da verdiğim bir örnekti. Bir iş yerinde X departmanda çalışan bir işte ne bileyim işte satın alma uzmanı. Çok memnun şirketinden, temposundan memnun, iş arkadaşlarını seviyor. Göreceli karar almaya mutlak manada uyumlanmış bir kişi ise bu. Benim onun kariyerini mahvetmek için bir cümle söylemem yeter. Seninle aynı işi yapan şu adam var ya, senin 2 katın maaş alıyor diyeyim. Eyvah. Bitti. Bak Geçmiş olsun. karar alırken parada göreceli karar alıyorsun. Şimdi adam Doğru. asgari ücretliyse bu arada asgari ücretin hele ki şu anki seviyesinin kabul edilemeyecek bir düzey olduğunu belirtmek Açlık lazım. sınırının altında başlamış. Hiç tartışmaya gerek yok. Tartışan adamın zekasından şüphe ederim yani. Onun için referans noktası asgari ücret. Bakıyor 100 bin liraya, diyor ki ya bayağı var. Buraya 3 katlık mesafe Evet. var. Referans noktası neyse, bak referans noktası gerçekten medeni bir hayatsa diyecek ki abi 100 bin lira yine yetersiz bir para. Evet. Tamam ben daha yetersiz bir noktadayım ama 100 bin lira bir insanın medeni yaşaması için hani yetiyor yetmiyor bunu ayrı tartışırız. Yetersizdir diyebilir mesela. Burada çıpayı nereye koydu asıl mesela. Ya da adam gerçekten milyonlarca dolar yönetiyordur. Bu kahve bu kadar etmez deyip çıkabiliyordur o dükkandan. Referans sistemi, kafadaki referans sistemi safi göreceli mi çalışıyor? O zaman zaten manipüle edilmek çok kolay. Yoksa gerçekten biraz daha değer analizi yapabilen bir yerden mi bakıyor? Mesela paranın şöyle bir etkisi de yok mu? Senin ulaşılmaz gördüğün şahıslara ulaşabilme gücü, yapılamaz gördüğün toplumsal hareketlere bunları yapabilme gücü. Mesela bir siyasi parti bile parasız yürümesi imkansız bir şey. Hatta bir dernek yani. Bir Doğru. mahalle derneği bile değil mi? Orada bile bir dükkan gibi bir yere ihtiyacın var. İşte içeriye bir şeyler alınacak. Her ay bir gider var falan filan. Para aslında bunu da sağlıyor değil mi? Yani bugün çok zengin bir adamın ulaşamayacağı bir siyasetçi var mı mesela? Bence şöyle bir cevap ver. Biraz bağlamı geniş tutmak lazım ki daha net anlaşılsın. 80 milyon insanız. Bunların diyelim ki tamam 5 milyon kişilik en kötü örneklemi seçelim. Parayla en beceremeyecek, yönetmeye en beceremeyecek kişi. Ne verirsemler birkaç ay içerisinde ya da birkaç yıl içerisinde kime ulaşırsa ulaşsın mahvedecek o sistemi, çökertecek. Niye biliyor musun? Onu yönetecek, uyumlanmış bir zihin kişi de yoksa o siyasetçiye erişse de istediği faydayı alamayabilir. Erişir, yanlış işlere sapar, kullanılır, kullanıldığının farkına varmaz. Ben bir şey oldum zanneder. Çok örneklerini görüyoruz değil mi bugün? Ardışık üst üste gelmeye başladılar. Yani bir piyon olduğunu fark etmez, yaşar gider. Şimdi ben burada şunu sorarım. Zannettiği güç var mıymış, yok muymuş? Para getirmiş mi o gücü? Her şey elinden alındıktan sonra gitmiş mi? Bir de şunu görürsün. Abi adam çok ciddi bir para sahibi değildir. Ama topluma etki etme becerisi vardır. Parayı zaten o çekmeye başlar kendini. Şimdi paranın burada araç olduğunu unutmamak lazım. Paraya güç diyorsak tamam güç diyelim. O zaman sende o güce hükmedebilecek bir dirayet var mı onu sormak lazım. Bu noktada sunduğu imkanları reddetmek akılcı olmaz zaten. Örnek veriyorum. Belli noktalarda erişimini arttırır. Network'ünü çok daha hızlı genişletebilirsin. Finalde dönüp dolaşacak şey senin kim olduğundur aslında. Yani belirleyecek şey o paranın sana ne kadar kaliteli hizmet edebileceği yine senin kim olduğunla alakalı. Yeni bir başlığa burada
burada geçmek istiyorum. Özellikle son yıllarda Türkiye'de, hatta bütün dünyada da, biz tabii burada daha yoğun yaşıyoruz. Çok yaygın olan bir psikoloji. Hızlı zengin olma psikolojisi. Mesela burada geçmişten beri hiç değişmeyen bazı döngüler var. Birileri bir yapı kurar. O yapı çevresinde çeşitli insanlar toplanır. O yapıya paralar yatırır. Aslında Ponzi sistemi. Hı hı. Tamam mı? Ve hiç değişmez bu. Her dönem yapılır ve her dönem birileri buna aldanır ve devam eder. Yine aynı şekilde bu illegal sanal bahisler, işte sanal fuhuşlar, şunlar bunlar vesaire vesaire. Yani birçok ekonominin insan üzerindeki etkisi ağırlaştıkça bu tip şeylerin yaygınlaştığını görüyoruz. Şimdi özellikle ama şu hızlı para kazanma ile alakalı bu Ponzi sistemlerinin çeşitli varyasyonları, teknolojiye göre de değişiyor artık biliyorsun. Buradaki psikoloji. Mesela insanlar şu an şaşırıyor. Adam çıkmış bilmem ne bank diye bir Ponzi sistemi kurmuş. Diyorsun ki ya nasıl hala bu dönemde insanlar böyle şeylere düşebiliyor? Bu sence bilgisizlik mi yoksa insan psikolojisine dayanan bir noktası mı var? Ya mutlaka bilgisizlik boyutu var ama mesele yine psikoloji. Yani psikolojin seni bu kadar acil bir durumun içinde olduğuna ikna Ya mesela etmese, oraya giden adam şunu biliyor mu? Burası bir gün batacak ama ben batmadan toplayabildiğim kadar toplayayım. bu zaten sistemi çözmüştür. O hani Evet. önden girip karını erken almaya çalışan, o da sistemin ufak bir açığından faydalanmaya çalışan istisna kişilerdir bunlar. Ama geneline baktığında şunu görürsün. Bir yatırım yapmadan önce araştırmıyorsan kafadaki en önemli motto aciliyettir. Acilen yapmam lazım, acilen bir şey başarmam lazım hissiyat. Şimdi bu sistemlerin yaygınlaştığı dönemler toplumların satın alma gücünün düştüğü, gelir adaletinin bozulduğu dönemlerdir genelde zaten. Hani her zaman vardır ama bu dönemlerde pik yapar yani bu tarz organizasyonlar. Bunu işin dışarı bakan yönü ama bu süreçte farklı olan bir şey daha var Ömer. Şimdi hatırla ya biz 2010'larda 11'lerde üniversitedeyken kimsenin makul bir yer tutabilmesi, toplumda kendine bir yer edinebilmesi için para bu kadar önemliymiş gibi bir algı yoktu aklımızda. Evet. Evet, asgari bir hedef vardı kafamızda. İşte evimiz olsun, Klasik. arabamız olsun. Ama mesele şeydi, kim olduğun ve nasıl bir karakter olduğunla alakalıydı. Saygınlığın mesleğinden de geliyordu ama mesleğinin kazandığı paradan gelmiyordu. Şimdi bak, sosyal medyada görüyorum, özellikle genç nesle pompalanan bir şey var. Her şeyi aynı anda olmak zorunda hissediyorlar. Kaslı olacak, yakışıklı olacak, entelektüel olacak, 5 dil bilecek, sporcu olacak, iş insanı olacak, müzisyen olacak. Hepsinde mükemmel olacak. Bir de en önemlisi zengin olacak. İşte zengin olursan sevilirsin. Erkeklere bu aşılanıyor. Kadınlara da zengin erkekli olmayacaksan değersiz bir kadınmışsın mesajı veriliyor. Şeye bakıyorsun ya, bana YouTube'dan çok yazan genç kardeşlerim var mesela, kendimi böyle paralıyorum evde yani. Çocuk zannediyor ki parayla her şeyi çözecek. Acilen zengin olması lazım. Ya ben bir çocukla 3-4 hafta görüştüm. 22 yaşındayım abi diyor, hala zengin olamadım. Böyle diyorum, ben de zengin değilim, o zaman ben ne yapayım? İntihar mı edeyim yani? Hani şu anki aşılanan zenginlikte biliyor musun? Biraz da bu boyutu var yani ekonominin kötüye gitmesinin yanında. Zengin değilsen bir hiçsin mesajı. Senin kendini var etmenin tek yolu zengin olmak mesajı çok kötü ikna edilmiş durumda topluma. İnsanlar önce bu kafadan çıksın. Çünkü zenginlik göreceli bir tanım olduğu için, yani kime göre zengin, neye göre. Bir kere herkesin zengin olması teknik olarak mümkün Yani değil. şu galiba Fatih Altaylı'nın anlattığı Ha, bir yat hikaye vardı. muhabbeti Yat değil mi? muhabbeti. Yani işte bir iş adamı arkadaşı yatı var falan filan, böyle işte bilmem kaç metre. Atıyorum, örnek veriyorum. 30 olsun ya. 10 metre. Ya adamın söylediği şey o. Ama diyor Fatih'cim diyor, yanıma diyor 20 metre bir yat geliyor diyor. O zaman Ondan kendi sonra şey. yatıyor diyor. Abi acayip bir şey yani. Benim 10 metre yatım olsa tadını çıkarırım ya. Bu kadar basit yani. Bana ne adamın 30 metre Ama o yatı. şartların içinde hala acaba aynı psikolojide mi? O hala başkasıyla yarışıyor Ömer. Hı. Bu burada da geçerli ki. Yani ben şu an işte atıyorum aylık 5 birim kazanıyorsam sağıma soluma 10 birim kazanana bakıp depresyona girebilirim. Hı. Kafa buradaysa bu 5.000 lirada da 500 bin lirada da mümkün yani. Sen kendi yoluna mı bakıyorsun? Sürekli birileriyle mi yarışıyorsun? Mesela şeye denk geldim. Bir gün biriyle tanıştım. Abi benimle yarışıyor, tamam. Diyorum ki bak, sosyal medyadan beni tanımış. Benim öyle de bir iddiam yok ha. Ben öyle ne zengin olma gibi bir hırsım var, ne acayip zenginim gibi bir kendimi lanse ediyorum vesaire. Diyorum ki abi, belli ki sen kafanda öncesinde de benden yarışıyorsun. Bak senin benden zaten çok fazla param var. Niye yarışıyorsun abi dedim benle ya. 2 hafta öncesine kadar haberim yoktu mevzudan. Ben senin varlığından haberdar değilken sen beni kafanda bir yere koymuşsun. Benle yarışıyorsun. Ben senin yanında olsam hayatıma bakarım. Gerek yok yani bu tarz yarışlara. Ha şu vardır ama, kafanda bir idealin vardır. O ideale gitmek için örnek veriyorum 5 milyon dolar lazımdır. Tamam, o 5 milyon doları elde edene kadar kendinle yarış. Ama işin doğası gereği hiç kimse kimseyle adil bir yarışa başlamıyor ki o yarışı sahiplensin. Kesinlikle. Benim yarıştığım tek kişi abi dünkü Atilla'dır ya. Ya da yarın yarışacağım tek kişi de bugünkü Atilla'dır yani. Onunla da böyle ölümüne yarışmam. Keyif ala ala kendimi geliştirmeye çalışırım. Kesinlikle. Yani mesele budur aslında. Burada bir ara soru soracağım. Böyle çok kısa bir cevap rica edeceğim senden. Biraz önce hani bahsettik ya, işte hızlı zengin olma vaatleri, Ponzi sistemleri
yatırım teklifleri falan şunlar bunlar. Mesela bunlardan azade olabilmek için bir yatırım teklifi geldi. Bir kırmızı bayrak, ilk ve en temel kırmızı bayrak diyeceğin şey aklına gelir. Ne gelir mesela aklına? Abi, Yani şu olursa kesinlikle oradan uzak durun diyeceğim bir şey var. mesela şeffaflık yoksa diyebilirim. Ortada güvene dayalı bir sistem kurulmaya çalışıyorsa benim için direkt kırmızı bayraktır. Bana güven. Sen kimsin? Yani verdiğin yasal taahhütler ne? Tamam, bir risk sermayesi Yani Emmoğlu yatırımıdır. olsa da fark etmez. Yo, yani. olabilir canım. Ya ortada risk çok yüksektir. Evet. Hani der ki bak, ya çok iyi kazanacağız ama ya da batacağız demesi lazım. Şimdi yatırım getiri ihtimaliyle risk paralel ilerler birbirine. Risk ne kadar yüksekse getiri ihtimali de o kadardır. Şeffaf olmayan, dolandırma amacı olan veya ne yaptığının farkında olmayan insanlar tek taraflı okur hikayeyi. Evet. Yani orada şeyi görürsün. Hisse senedi yatırımı. Adam sadece getiriye odaklanır. Bir koyup 1000 alacağız falan. Mesela Bak, bir de teknik çok olarak iddialı. mümkün. Ama batma ihtimalinde kazanma ihtimalinde binde birdir Ha, bu o da sefer. oluyor. Yani. Tamam mı? Riskle fırsatı aynı anda anlatmayan, şeffaf olmayan insan zaten mevzuyu kendi anlamamıştır. Anladıysa da sana anlatmamaya çalışıyor. Bu benim için en kritik meseledir yani. Bak çok ilginç. Seneler önce bu Ponzi sistemlerinden birine bir kişinin tanımış ve ondan şöyle bir olay dinliyor. İlginç bir şey. Ponzi sistemine dahil olmuş, batacağını görmüş ve batmasın diye kendi parasını kurtarabilmek için yeni insanlar kazandırmaya çalışmış ve bunu yaptığı kişiler kim biliyor musun? Kendi En çevresi, yakın kendi olan. arkadaşları, kendi akrabaları. Onları dahil etmiş Atilla. Acayip ürkütücü bir şey değil mi? Bu Amerika'da toplu intihar eden tarikatlar var ya, aynı mentalite aslında. Hı. Yolun geri dönülemeyecek noktasıdır artık o. Ya insanların birçoğunda şeyi vardır. Borsada buna mesela bir yanılgı tipi ismi vardı da şimdi aklıma gelmedi. Düşünsene 30 yıllık arkadaşım Ha. ya mesela. Bir yanlış yapıyorsun. O yanlıştan dönmek sana çok zor geliyor. O saatten sonra kişisel ahlak noktasında bir kırılma testi yaşarsın. Yani bu bahsettiğin örnek çok uç bir örnek Tabii, oluyor tabii, artık. tabii. Yani başkalarını da bilerek çekme. Ama bugün görüyoruz değil mi toplumda? Yani çok fazla güven atfedilen insanların da aslında bunu ne kadar kolay düşebildiği. Burada şudur işte, bak, insanı buraya iten ne? Genelde çok hızlı kazanma, herkesten önde olma, çok kolay bir şeyleri elde etme çabası gibi aslında. Ayağı yere hiç sağlam basmayacak hikayelere inanmadır. Gençlikte, üniversiteden sonra ben de zannediyordum ki biriktirdiğim 3-5 bin lirayla çok hızlı işlemler yapacağım. Yani bunu defalarca piyasa gösterdi. Bu böyle olmuyor dedi yani. Şimdi sakin sakin yatırım yapıyoruz işte. Buradaki asıl mesele şu. Giriyorsun bir yola, o yolun olmayacak bir yol olduğunu anlıyorsun. Orada işte yaşadığı şey ahlaki kırılmadır. Birçok insan da sevdiklerini çekmez yani oraya. Bu kişinin hayata bakışıyla alakalı. Ama çok problem. Yani bu şeye benziyor biraz. Tabii ki onunla kıyaslanamaz kadar farklı bir şey ama hani bir sigara içiyorsundur. Çevrendeki insanların sigarayı bırakması Aynı gıdıklar manyaklık seni yani. yaklaşıyor. Ya, Aynı. bırakamazsın abi ya falan hani. Yok be abi sen Heh. nerede bırakacaksın abi? Aynı patolojik Aslında durum onun ama yani. altındaki psikoloji şu. Ya ulan bırakma beni yalnız bırakma işte ya. Aynen öyle. Paranın mutluluğu da satın alıp almadığı. Hani şey de vardır ya, evliliklerde de hep para problemleri aslında temeldedir. Üstüne birçok şey bahane olur. Yani Ya da tam tersi mi mesela? şimdi burada hakikaten o mutluluğu parayla satın alabiliyor musun, alamıyor musun tartışması. Mesela buraya mı sebep? Bir kere temel ihtiyaçların karşılanamadığı noktada her türlü ilişkide sorun yaşarsın. Evlilik olmasına gerek yok. İki kişi aynı evde hani ortak kiraya girmişsindir. Ya ekmek alacak paranız yoktur. Burada da tartışmalar, problemler çıkar. Mevzu dediğimiz gibi bu denge demiştik ya. Evet. Bir yerde nerede duracağız? Şimdi şuna bakıyorsun. Tamam, kadının da erkeğin de bir gösteriş merakı var. Bu gösteriş merakı genelde özdeğersizlikten, kendini saymamaktan gelir yani. Dış onay bağımlılığından gelir. Bakıyorsun bu kişi sürekli şunu da alalım eve, bunu da alalım. Şimdi örnek veriyorum. Yani kadında bu onay bağımlılığı var, erkekte yok diyelim. Tamam mı? Bu erkeğin zaten bu kadına yetme şansı yok çünkü mesele para değil. Ama bir yandan da bakıyorsun gerçekten geçinecek şey yok. Abi aç insan gergin olur, stresli olur. Buradan da söylemeyeceği sözü de söyleyebilir. Yapmayacağı davranışı da yapabilir. Bu ikisini ayırmak lazım. Gerçekten çok ciddi bir para problemi mi var? Yoksa gerçekten çok ciddi psikolojik problemler var ve asla parayla kapatılamayacak alınmış zihinsel yaralar var. Bunu parayla kapatmaya çalışan çiftlerin yaşadığı kavgalardan mı bahsediyoruz? Yani şimdi ilişkide şey gibi de olmak istemem burada da. Mesele bireysel psikolojide hepsinde aynı. Şeyi görüyorsun yani. Bir taraf deneyimlemek, yaşamak istiyor. Bir taraf başkalarına şov yapmak istiyor. Zaten bu iki kişi aylık 500 bin lirada da mutlu olamaz. 50 bin lirada da mutlu olamaz. Çünkü bu iki kişi zaten mutlu olamaz yani. Biri hiçbir şekilde mutlu olamayacak. Onu biliyoruz. Diğeri de bununla uyumlandığı için mutlu olamayacak yani. Ama tabii temel ihtiyaçların bile karşılanamayacağı noktalar O falan. çok başka. Ya çok aç başka insana bir ya da şey. işte Tabii. ne bileyim yani uyuduğu yerde rahat uyuyamayan bir insana kalkıp da işte sağlıklı bir
her türlü ilişkisi, dostluğu da, iş yerinde de, sosyal hayatta da sağlıklı olmasını bekleyemezsin zaten. Yani. Ve Para Efendisi'ni seçer. Son kitabın. Adı. Ama aslında son olmayacak. Yakında yeni bir kitap daha geliyor. geliyor. Para Efendisi'ni seçer ismi de çok iyi. Ondan da çok kısaca bahsetmeni istiyorum. O isimden yola çıkarak yani ne demek abi Para Efendisi'ni seçer? Kastettiğim Mesela işte, ben para kazanmak istiyorum ama paranın beni seçmesi gerekiyor gibi bir şey. ya orada biraz böyle hafif esprili bir anlatı var. Yani mevzu şu. Her insan için, benim hipotezim bu abi. Herkes için ideal bir para düzeyi vardır, tamam mı? Kimisi için aylık veya işte toplam servet bakımından şu kadardır, kimisi için bu kadar. Paranın efendisini seçmesinden kastım orada şu aslında. Birçok insan paranın hani o dengenin üstü de altı da problem bu arada, onu belirtelim. Örnek verin, benim için aylık 100.000 TL ise benim için aylık 300.000 TL benim kendimi gerçekleştirmemin engeli olabilir. Beni konforda çürüterek de bunu yapabilir. Vermek istediğim mesaj şu. İnsanlar çok fazla paraya sahip olduklarında ya da bütün motivasyonlarını, ya parayla alakalı bütün motivasyonlarını daha fazlası üzerine kuruyorlar ya. Bir noktadan sonra paranın kendilerini yönettiğinin farkına varmıyor. Kastettiğim şu değil yani. Adamın villası var, holdingi var. Yo, bu adam çok mutlu da olabilir yani. Ama onun için uygun değilse diyorum. Atıyorum yani düşünce insanıysa. Yani şey düşünüyorsun, mesela çok güzel bir örnek var. Celal Şengör aileden varlıklı bir insan değil mi? Sence paranın kölesi olmuş bir karakter görüyor musun orada? Hiç alakası yok. Adamın cebinde para taşımayan bir adamdan bahsediyor. Bak bu adam için mesela para yoluna hizmet edebilmiş. Hani şey diyebiliyorum. Orada o paranın efendisi olabilmiş yani. Ama şuna da eminim. Çevirelim 100 kişiden 85'i onun gibi kendi yolunu çizemeyecek. Yani parayı kendi yoluna hizmet edecek noktaya getiremeyecek. İşte biz şey zannediyoruz. Daha fazla para kazandığımız zaman onun efendisi olabileceğimiz gibi ya da paraya hükmedebileceğimiz gibi bir inanca kapılıyoruz. O noktada para bazen fazla gelerek, bazen az gelerek bizi seçiyor aslında. Yani. Burada vallahi izleyicilerimizden birçoğu o zaman diyecek ki ya parası fazla gelen varsa bana versin kardeşim. Rahat değilsen. Abi inşallah zenginlikle sınanırlar. Yani fakirlikle sınanmaktan iyidir tabii, ama güzel. İnşallah zenginlikle sınırız. ama hikayenin sonu herkes için aynı bitmiyor. Ya bunu yaşayan insanlar, benim çevremde çok fazla zengin var Ömer. Yani tamam, ben zengin bir insan değilim ben maddi anlamda ama yani göründüğü gibi değil hiçbir şey. Yani. Herkes ne istediğine çok dikkat etsin diye biliyorum sadece. Ve bu bir fakirlik övgüsü değildir. Fakirlik kötü bir şeydir abi. Bunu da altını çizeyim. Yani. Fakirlik kötü bir şeydir. Kötüdür Atilla abi. Özkan. Herkes de mutabıktır herhalde buna. Tabii artık sorularımın sonuna geldim. Ama çok ilginç bir şey. Yayına başladığımız andan itibaren şu ana kadar olan ana kadar düşünüyorum. Para konuşacağız dedik. Ama psikoloji, felsefe falan temelinde, hatta sosyoloji temelinde falan hep insan konuştuk abi. Hep insan konuştuk. Yani İnsana şeklinde paranın büyüklüğü yok ki. değil mi? Parayı para yapan şey insandır. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgiler için, bu güzel sohbet için. Parayı böyle sayılar üzerinden konuşmak bana biraz sıkıcı geliyor. Bana öyle geliyor. Şimdi başka bir dünyaya gidiyoruz. Başka bir noktaya gidiyoruz. O yüzden bu noktasıyla ele almak benim için çok kıymetli oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum bu söyleşiye katılımın için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldiniz. Şimdilik YouTube izleyicilerine bu kadar diyelim. Bir sonraki söyleşide, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.